gelirken yorgun hissettik. Çünkü çok uzun bir yol. İzmir'de benim halam vardı. Bir tane kocası bir yer varmış abi. Bütün evlerde çatlak varmış, kalmışlar, hiçbir şey yok. İzmir'de öyle şeyler görmek çok. Bugünler böyle deprem yaşadığımız için öyle rüyalar hepimiz görüyoruz. Ama hep birlikte aşacağız bunu. Bu konserde şarkılara eşlik edebilirsiniz. Bu konserde istediğiniz gibi dans edebilirsiniz. Çünkü bu konser sizin için. Şubadam şubadam şubi, şubadam şubadam şubi, şubadam şubadam şubi. 11-11.30 arası konsere başlayacağız dedik. Şubat telefonu mesaj attı. Aslında başvuru yapmamıştı. Boşluk oldu. Sonradan aradık, olur mu dedik. Bir sürü zorluk yaşadı ama kadın çok mücadele etti, yani bugün akşama kadar uğraştı. Sahne çözdü. 200 çocuğum var. Ekstra kabin yok. Okul hasarlı olduğu için bir yere taşınmış. Güneş iyi geldi ya. Toparladı biraz. Ya kardeşim. Şimdi geldik biz. Terminalin yanından geçiyoruz. Yani az kaldı değil mi? Haydi söyle, rüyalarda gördüm. Haydi söyle. Didar. Dört adım. Hadi siz devam edin. Didar şap şap şap. Didar şap şap şap. Didar. Dört adım. 1, 2, 3, 4. Bu ne deniyor buna? Üst üste böyle her gün bir yerlerde konser yaparak ilerliyoruz. Dün Hatay'daydık, bugün buradayız. Yarın da Antep merkezde olacağız. İşte insanlar toparlanmaya çalışıyor. Dayanışmayla tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor. Yardımlaşma, dayanışma da önemli biliyorsun. Tamam canım. Elinize sağlık. Valla çok güzel oldu. Valla. Kitabol performansımı İslahiye'deki bu geçici okulda yaptım. Hani ben dev masalını anlattım ya. Sizce orada dev neyi düşündü? Sare doğru, başka? Evet, korkunca küçülüyorsun demek ki. Of! Peki devin adı neydi? Bizde bir kaygı oluştu da anlaşılıyor mu diye daha yeni deniyoruz. Güzel, çok Anladık netti da bence. Evet, çok net. Yani yürüyoruz çünkü korkularımız da yürüyüp de azalacak, o küçülecek. Ben de aslında tam o ana özel mi hatta hazırladınız diye düşündüm. İşte çocuklar fark etti, yani işte üzerine yürümek gerekir. Korkunun üstüne gitmezsen zaten geçmiyor ki kendi kendine de. Sizin sınıf ziyaretleriniz de çok işe yaradı. Ben de bekliyordum. Sonra dedik ya siz römork demiştiniz, römork ayarlayabilirim. Tamam. Römork getiren abi dedim abi hiç dedim bu sahne olarak kullanılmış mıydı? Vallahi de ilk defa olacak. İslahiye yakınında bir konteyner kent. Depremden sonra depremzedelerin yaşaması için tahsis edilmiş. Turnenin ikinci gününü konteyner kentte geçireceğiz. 18'ine kadar turnedeyiz. Dün Arsuz'dan başladık. İşte bugün buradayız. Yarın Antep'e gideceğiz. Başka bir sertlik oluştu bizi onu oraya koyunca. Cuma'ya alsak sizin için sorun olur mu diye bir sorayım dedim. Vücut bakımında bir sorun yok şu an için. Daha bugün 4. gün. Şu elimde gördüğünüz Bize hiç vermiyorsun ondan. bu kız hasta bağışıklık zıplatıcı. Ve biz çocuklarımızla hep Şubat Çocuk konseri hayali kuruyorduk. Daha önce hiçbir konsere katılmamıştı onlar. Depremden sonra okulum doldu. Şu an çok mutluyum bunun için. Ve çocuklarımdaki o heyecan, duygu, kendilerine olan özgüvenlerini gözlemlemek benim için bambaşkaydı. Onları konserde izlemek çok güzel bir duyguydu ve Şubat Çocuğu izlemeleri bambaşka bir duyguydu. İyi ki geldiniz gerçekten. Yani daha önce böyle bir tiyatro izlememişler galiba diye düşündürdü bana orada. Tam böyle bizim köy okulu etkinliği tadındaydı. Anlamı zaten kendisinden büyük oluyor. Anlamlı olduğunu ifade ettiler. Bize de iyi geliyor tabii, yani işin o boyutu var ama. Konteyner kent, konteynerde yaşam. Şu an hani bir felaketle birlikte yaşamımıza giren bir şeyler diyoruz. Konteyner dedikten sonra diyoruz ya, Suriyelilerin kalmış olduğu yerler. Yani ben de felaketlerle yine göçmen meselesinde bağ kurdurtuyor. Yani dün konteyner kentte bir çocukla oynuyordum ya. Dedi, sizin orada deprem oldu mu diye sordum. Bugün de buna benzer birkaç şey vardı. Yıpratıcı oluyor, bizim için de yıpratıcı oluyor. Yani fiziksel o yorgunluktan ziyade. Daha yeni bir öğretmen. Şu an evine gidip oturabilir ama bir şekilde
öğrencileriyle birlikte onlarla zaman geçiyor. Onlar ne yaşıyorsa o da ailesinden uzak ve gerçekten mücadele ediyor yani. Geniş kapsamda bir yara olsa da çok ufak bir noktasına dokunmak bile bireysel anlamda rahatlatıyor. Kendimi düşünerek değil. Benden çok karşı tarafa iyi yani. İnanılmaz ilginç insanlara karşılaşıyorsun. Bunları böyle bir yere getirsen işte epizodik bir oyun olur yani. Bu turne zorlu olacak biraz daha. Kalma yerleri zorlu. Ön hazırlık olmadığı için iletişim daha zorlu. İnsanları hani biraz tartarak yani belki nasılsın bile dememek. Yani kaybınız var mı sorusu gibi şeylerden ziyade dayanışmaya destek olmaya geldik. Burayı seviyoruz. Bir daha gelmek istiyoruz. Yani çocuklara değil de daha çok bu işi yürüten insanlara söylemek gerekiyor. Nasıl şu an hayat burada? Yani çadır kent şeyi var, eğitim nasıl oluyor çocuklarla, şeyler nasıl falan gibi böyle. Aslında hani depremde ne kaybettik, kişisel soru sormuyorum yani. Deprem bölgesi işte çocuklarda ve insanların onun etkisi görülüyor. Sanki böyle bir durgunluk var. Sahnede de durgunluk bize de sirayet etmiş gibi görünüyor. Okulun ilk günlerinin havası olurdu okul bahçesinde. Öyle bir hava vardı yani. Konser iyi oldu. Biraz fazla güneş yanlış yere mi kurduk diye düşündürdü teknik olarak bana. Güneşten kaçış yok böyle alanlarda. Konser atmosferi açısından düşünürsek ikinci konser bayağı iyiydi. İlgili bilen çocuklar da vardı. Şarkıların tam böyle ulaşılıp anlaşılmasından ziyade tam işte bizim o bahsettiğimiz moral konseri galiba. Böyle anlık bir aradalık duygusu, böyle bir neşe duygusu, bir kıpırdanma yetişkinler için de galiba. Eğlenmeniz çok güzel oldu bizim için dendi. Yani biz onu yok saymıyoruz değil mi? Yok sayar bir halimiz yok. Yokmuş gibi davranmıyoruz elbette de. Tamam, ben o soru işaretini paylaşmak istedim. Dışarıdan bir şey almaya hani bir açık bir an belki de bugünler yani zamansal olarak iyi bir zaman. Onlarla konuşulunca durumun da çok daha ağır olduğunu anlayabiliyoruz yani. Yetişkin kişilerle tabii. Yürüdükçe dev küçülmüş. Yürüdükçe dev küçüldü. Yürüdükçe korkmuşlar. Yürüdükçe dev küçüldü. Ama yine de yürümüşler. Ve yürüdükçe. Yeni denediğimiz için biraz tabii ben de zorlanıyorum. Sahnede de böyle çok akmıyor. Bazı yerleri onların farkındayım. Ama bugün daha iyi oldu. Bence Biraz olay daha yazıyor toparlayalım. şu an. Her gün değişiyor. Yani yine çocuklardan net bir cevap gelmedi yani. Kapıya dev dayanmış. Sorun ne? Sorun yok yani. Çok erkenden Islahiye'den Antep merkeze gidiyoruz. Orada da konser saatimiz en geç 12 olabildi. Konferans salonu var, yankılı gözüken. Bir de bunun girişi var. 2 tane giriş olduğu için o girişi kullanabiliriz. Yağmur olmadığı sürece girmeyelim içeriye. Sonraki günde Narlı'ya geçiyoruz. Çadır kent yapıyoruz. Narlı'nın gecesinde de Göksu'da kalıyoruz. Hocam geldik, kapıyı açmak için arabayla içeri girelim. Bak bak özgürlük solunda. Bak bak özgürlük arkanda. Bak bak önünde zıpla zıpla yukarıda. Ne zaman? Şu bir kere gelmiştik buraya ta ne zaman? Pankart var. Orada yeniden bahar turnesi yazıyor. Orada gördüğümüz şehirlere gideceğiz. Sponsorsuz, şirketsiz, halk sponsorluğuyla bir yol. Bu yolu yürümeye çocuklar için mutluluk ve moral aşılamaya çalışıyoruz. Hangi şarkı bu? Pasapiso. Kız çocukları ve oğlan çocukları ile ilgili böyle saçma şeyler duyduğunuzda siz de böyle yapabilirsiniz. Pasapiso. Kim diyor ya bunu? Ben çalabiliyorum. Sen çalabiliyor musun? Tabii ben çalabiliyorum. Geç çal bakalım. Bak çalarım. Ne çal, ne? Bak çalarım. Ne çalacağım? Bir çal bakalım, bir dinlesinler. Tek başına çal. Çocuklar da bana diyor ki, abla diyor sen davul çalıyor diyor, bir sürü çocuk dedi ki çalıyor gibi yapıyor, abla çalıyor dedik. Ama bunlar öyle söyledi. Konseriniz çok güzeldi. Böyle bir konser yaptınız. Teşekkürler. Biz çok eğlenceli olduk. Bir daha gelirsiniz, tamam mı? Siz de çok güzel eşlik ettiniz çocuklar bu arada şarkılara. Gerçekten harika bir koro olduk değil mi? Teşekkür ederim. Birlikte şarkı söylemek çok güzel değil mi? Bir daha. Hadi uçalım. Ben en çok konsantre sayesinde. Şarkılar çok güzeldi. Çalışacağız ama zor ya. Biraz çünkü diğer okullara gideceğiz ya. Adaletli olsun diye diğer okullara da gidiyoruz. Bir daha bekliyorum.
için teşekkür ederiz. Depremzedelere de canım, onlar da bizim gibi eğlensiyle. Adıyaman, Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Osmaniye. Nurdağ'ın eklemiş. Ya bak davulcu. Bu da Ferhat Neye? Malatya. Değerlendirme de var. Fasafiso çok güzeldi. Bir daha dinleyeceğim Fasafiso. çok sevdim. Çekirdeksiz domates güzeldi. Birinci şu balap çocuk. Biz eğlendik. Konserci abilere ve ablalara çok teşekkür. Bizim için buraya gelmişler. Aa şu Bippa yazmış bak. Çadırdakilerin ve dışarıda olanlara bu konseri aralarda yapmalısınız. Sesleriniz, şarkılar, masallar vardı. Hepsi çok güzeldi. Sizi çok seviyorum. Sesiniz çok güzeldi. Bir daha bu sesle gelin. Arkadaşlar çok güzel bir eleştiri var. Fasafiso güzel, iyiydi, masal güzeldi. Dino şarkısı kötüydü. İzmir'den ta buraya geldiniz. Bizim için dalları aştılar. açtınız. Teşekkürler. Ağızlarına, ellerine sağlık. Tebrikler. İyi ki de okulumuza geldiniz. Size minnettarım. İyi ki geldiniz. Sizi çok sevdim. Adınızı bilmesem de sizi sevdim. Sizi çok sevdim. Şimdi çok sevmişliğim. Benim adım ve soyadımı şimdi yazıyorum. Şurayı biz unutmamamız gerekiyor. Yani biz deprem bölgesi turnesi yapmak üzere yola çıkan bir ekip değiliz yani. Biz zaten halihazırda bunları yapıyoruz zaten. Geldiğimiz yere bir daha yapmış olduk. Biz zaten bu aynısını yapıyoruz. Önceden yaptığımız turnelerdeki gibi yani ön hazırlığı iyi olan, yani çocukların sayısı, katılım açısından pankartlar, şunlar bunlar, şarkılar, eşlikler gayet iyiydi. Hani büyük okul olunca etkinliğimizin süresini biraz daha sınırlı tutuyoruz. Derdimiz aman kaza bela çıkmasın oluyor. Ben hep ona bakıyorum yani. Biri birine vurdu mu? İteklendi mi? Ezilme var mı? Çok coşuyorlar mı? Araya slow bir şarkı, daha sakin bir şarkı mı alınmalı falan. Başarılıydı yani. Bu büyük okulda bu sayıya. Yani bugün de çocuk deprem dedi. Desin yok mu o çocuğun nerede deprem? Çocuk hatırlayacak zaten depremi. İyileşmenin kendisi çeşitli periyotlarla onu hatırlamak ve onunla artık savaşabilir hale gelmek üzerinde iyileşme oluyor zaten. Bu tetiklenme mevzunun abartıldığını görüyoruz aslında. Onlar oyun oynarken, şey yaparken birbirini biraz iyileştiriyor. Hani o duyguyu ona sürekli yaşatmaktan kaçalım ama ya çocukların gündemi deprem. Başka bir şey konuşmadık ki. Biz de bu bölgede başka hiçbir şey konuşmadık. Deprem konuştuk hep işte. Re, do, diyez, do yapıyorsun değil mi? Re, do, diyez, do. Güzel. Her yerde kabine olmayacak. Oralarda biraz zorlanacağız. Kulaklık yapmak zorundayız. Kablo bağlantılarını sadece Tugay'a bırakmayalım. Kurulum sürecini kısaltmak lazım. Orayı ikilersek hızlanacak. Zaten artık soundcheck bölümünü hemen kapattık. Yaklaşık soundumuz bu yani. O binanın arkasına gittim, oradan bile her enstrümanı, vokali falan duyuyordum. Sahnenin de etkisi güçlüydü. Finaldeki bu çocuk alayı bölümü çok güzel. Çok da güzel reaksiyon aldı bence. İkinci bölümde sarma, alkış, finalde de ortaya elini koyup elimizi Yürüyoruz. Alkış yürüyoruz. Bir yere çember denedik. Koş. O biraz zorladı. Oo şöyle bir şşş diye bir şey var ya oturuyorsun. Oo birimiz hepimiz birbirimize zıplıyor. Şuradan önce buradan bir klip çıkarma fikrini konuşmuştuk. Ayrıca da güzel de bir kaynaşma da oluyor. Yarın kaçta kalktığınızı hatırlıyor musunuz? Yok. 7.30. 7.30 mu? Bir oku bakayım tekrar ne yazmış. 7'de çıkıyoruz yani. 6.45. Hava yağar mı? Hafif yağar. Tamam. Hafifse atlatırız belki. Maraş'ta bugün yağmur var mı? Baktım ben. Saat 3'ten sonra var. Sabahından itibaren Kahramanmaraş'ta yağmur yağacak. Akşama kadar devam edecek. Maraş sadece cumartesi günü yağmursuz. Keza galiba Adıyaman'da öyle. Özetle böyle bir yağmurlu bir şeye giriyoruz. Burada nasıl bir pozisyon almalıyız? Çadır işçilerini mi kullanmak gerekiyor? Çünkü normalde ertesi gün Ercistan olacaktı ama onlar yani yağmur kesin diyorlar. Cumartesi almak istiyorlar. Orayı tutarak belki hızlıca karar alıp Maraş'tan Hatay'a geçip Hatay'daki söz verdiğimiz yerleri bitirip Diyarbakır'a geçip oradan finalde Diyarbakır'a Elbistan'ı cumartesi yaparak diyorsun değil mi? Yo, Elbistan'da yapmadan. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi Antakya'ya verip salı zaten Diyarbakır programımız başlıyor. Direkt oradan Diyarbakır'a gelip dönüşte de Maraş'ı yaparak dönebiliriz. Şeftali buna gülmemiş. Ama önce şaşırmış. Sonra öfkelenmiş. Şimdi gidip konser yapacağız.
İsteyenler İslam gelebilirler. Ben çok küçük oldum. Aa, şuna bak. Küçücük, ufacık kalmış yanına geldiklerinde. Bana bak. Kimsin sen? Kimsin? Ve onların elinin arasında şöyle bir durmuş ve demiş ki benim adım Korku. Dünkü ilk etkinlik gayet güzeldi. Çadırda olmasına rağmen Ne malzeme varmış? Abimiz dedik boş ver bir şey olmaz dedik biz de devam ettik. Evet. Genel anlamda bu çocuk çalışmalarının çok iyi niyetle yapıldığı ama cehennemin iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğu fikri. İnsanlara sürekli bir şeyler dağıtmak, çocukları o metalarla koşullandırmak sürekli. Çocuk çalışması deyince çocukların kuralsız bir şekilde bir araya geldikleri ve aynı zamanda da orada çalışma yürüten tırnak içinde iyi niyetli gönüllülerin de konu hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olmadığından kaynaklı orada güçlü bir çalışmayı inşa etmek noktasında eksik kaldı. Buradaki çalışmaların nereye gideceğini biliyoruz aslında. Nereye dönüşeceğini. Bu bölgedeki gerçekliğin içinde bence iyi gidiyoruz. Şimdi şöyle bir eksikliği hissettim ben de. Bize de şöyle bir öz eleştiriyle yapmamız gerekiyor bu işi. Şimdi biz hareket halindeyiz. Bizim işimiz biraz daha kolay. Yağmur, kar yağacağız ama bak oturuyoruz evimizde, çıkmıyoruz. Rahat. Yani bizim işimiz rahat. Onlar orada şu anda. Devam ediyor çalışmaya. Dolayısıyla bizim de onların deneyimini eşdeğer bir deneyim yaratmamız gerekir ya da gerekirdi. Orada çalışmaları yürüten insanlarla ilişki kurmak, iletişim kurmak, hem onlardan öğrenmek hem onlara birikimlerimizi aktarmak meselesi. Onun için etkinlik sonrası, öncesi falan buluşmalar çok önemli. Açık havada olması gerekiyor bizim için. Ama yağmur yüzünden yapamıyoruz. 200 çadır var. O gün orada bir konser olacağından haberleri yok. Haberleri olsa müziği duyunca gelirler. bu arada ben orada da 15 bekliyordum falan. Şalaların etkisiyle bir arttı çocuk sayısı. Anlattığımız şeyleri duydular, bir kısmı anladılar. Bu önemli bir şey. Benim kendi nezdimde dünkü iki etkinlikte iyi etkinlikler. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince hem müzikle, tiyatroyla buluşturmuş olduk. Hem eğlenmeleri sağladık, hem bizle tanışmaları sağladık. Bu tanışma her türlü boyutta yani. Hani kadın erkek bir arada olmak, bir toplumsal cinsiyet rolleri, kolektiviteyi yani hani orayı kurmaktan toplamaya kadar bütün süreçteki bütün kolektiviteyi, o çabayı, oraya bir şey katma çabasını kendisini ve daha bir sürü şey daha görebilecekleri bir şey. En güzel tarafı Metin'di ya benim için. Metin ve yanakları. Çıplak ayaklar. Hasta olursun oğlum ya, bir şey hastayım zaten. Çok mantıklı geldi bana. Elbistan güzel bir hazırlık yaptı. 2 tane çadır alanı, orada bir etkinlik alanı belirlediler. Cumartesimiz bu. Hava güzel görünüyor. Cemil ve Ardın Hacı Bektaş'ın Çocuk Parkı'nda konserimiz var. Biraz sonra saat 3'te. Bugün saat 3'te çocuklar için bir müzikli gösteri var. Hoş geldiniz. Balıkların yüzdüğü, kurbağaların güldüğü, dereler kimin? Birileri doğamızı çalmak isterse, birileri ağaçları kesmek isterse, dur, hepsi bizim. Bakın şurada bir haritamız var, görüyor musunuz? 20 gün boyunca yollardayız. Her gittiğimiz yerde de bu şarkıları çalıyoruz. Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Umarız sizin için de güzel geçmiştir konser. Nasıl geçti? Yarın şeydeyim. Adıyaman. Ama başka çocuklara konser yapacağız ya. İzlersin sen. İşte konser yapacağız. Orada çalacağım. Önünde zıpla zıpla yukarıda.
Bu gece Duygu'yu burada bırakacağız. İyi. Çadırda kalacağına bu gece istersen burada kal. Yarın kendini iyi hissedip de hiçbir şey yok çok iyiyim diye kalmayacaksın. 2-3 günlüğüne dinlenmeye gideceksin. Şuraya konuş. Şuraya. Şu çadırda şeyler var işte su, ondan sonra yastıklar falan filan. Konteyner var, orada da polar falan burada da var. Bizim çadırımızda şu en baştaki gece orada uyudu. Geliyoruz bir dakikaya geliyoruz. Bir öğretmen köyde kalıyor. Saat 4'te de orada etkinliği gerçekleştireceğiz. Adıyaman'da bir yerde kalacağız. Pazartesi günü de bir tane okul var. Saat 11'de orada olacağız. Yani yarın Adıyaman'da kalacak yerimiz şu an belirsiz. Tamam, şuraya çıkacağız şimdi. Virajla. Deprem çatlağı bu galiba bak. Yayla konak ama hepsini ayrı ayrı yazmadık. Adıyaman'da Yayla konağa gittik. Bir de başka köylere de gideceğiz burada. Bu bizim müzik grubumuzun ismi. Şu Badak Çocuk. Bu da Moyo. Masal tiyatrosu. Şu da Güneş, tanıyorsun onu? Nerede? Biz onu aldık buraya koyduk işte bak. Buraya koyduk onu. Kızlar kalıcı olamazmış. Biliyor musun bunları? Sık söylenen ama saçma olan şeyler. Söyle. Hadi yapalım bakalım. Kızlar futbolcu olamazmış. Passa passa. Çocuklara konser yapıyoruz. Çok güzel. Çok. Biraz moral vermek için. Moraller yerine gelir. Aynen. Biraz da olsa. Bu ikinci konumuz değil mi? Süre olarak ne kadardı bilmiyorum. Daha böyle kısa ya bir merhaba etkinliği gibiydi konserden ziyade. Biraz daha uzun kalınmalı bir yer miydi diye düşündüm. Bu kadar böyle yıkım, moralsizlik olunca sohbet, işte o top oynama falan çok iyi oldu yani. O yüzden olurdu. Biraz daha uzun kalmak istedim gibi galiba çocuklarla olan bölümde. İşte o mantar olmasını birazcık çocuklardan doğru kırmak. Bir büyüme vardı yani, hızlı büyüme çocuklarda. Zor işte yani gerçekten. Bir an yapmasak mı diye düşündüm. Ses sistemini kurmasak mı? Köye girdiğimiz gibi böyle bir o köyün taşından tellerine, her şeyine, masasından, sırasına, her şeyine böyle o acı hissediliyordu yani. Yani yapılabilecek en iyi şeyi yaptık mı bilmiyorum ama yapabileceğimiz iyi şeylerden birisini yaptık. Çaresizlik hali var. Bomboş böyle hani yalnız bırakılmış bir topluluk gibi hissettim. Ya eşyaların oraya bırakılmışlığı, insanların gelip orada böyle yıkıntılar arasında yiyecek şey seçme halleri falan. Hani biz nasıl o etkinliği yaptık bilmiyorum. Hani mecburen toparladık kendimizi. Bu arkadaki araba var ya, o arabayla geldik. Şu an buradayız yani, Adıyaman'dayız. Yarın neredeyiz? Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ne kadar şanslısınız, öğretmeniniz burada sizle beraber. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Var abi, her şey var. Köye bu kadar hakim bir öğretmen, birinin evini orada çözülmüş olması, sonrasında ayaküstü de olsa böyle insanlarla konuşmak falan güzel oldu. O köyün hepsi Şubat'ta bilecek yani, Şubat'ta dinleyecekler yani. Hoş geldiniz. Konsere mi? Birer, ikişer, üçer gruplar haline gelirler. Her çaldığınız sesi ayrı ayrı geliyor mu size? Siz bir dinleyin, tamam mı? Soru soracağım. Son, 2, 3, Davulu duydunuz mu? Size geldi mi? Her şarkımızın, her tiyatro oyunumuzun bir anlattığı bir şey var. Umarız ki bunlar da çocuklara geçiyordur. İlçe, orada Kaşlıca diye bir köy vardı orada. Toplantı yapalım güzel bir yerde. O zaman 5 saat bize. Yok, merkeze gelmiyoruz. O zaman 5 saate Köylerde olacağız. Ama yolda bir değişiklikler oluyor ya bazen. Okullar açılıyor, açılmıyor. Yani beklenen beklenmeyen şeylerle beraber çok az doğaçlama payı bıraktık. Böyle mesela bugün öyle bir gün. Bunun gibi böyle bir 3 gün vardı toplam şey olan, doğaçlama payı olan. Onun dışında hepsi şeydi, belirgin. Yani biz Hatay'da saat belli yani ne yapacağımız.
En geç 8'de çıkıyoruz yola çünkü Eylül'e gideceğiz. Önce Eylül'de yapıyoruz. Sonra Ergen'de yapıyoruz, Ergen'de kalıyoruz. İşte gidiyoruz ama etkinlik yapmamaya gidiyoruz. Öyle bir yağmur var ki olmayacak Servet bu iş. Etkinlik yapmak için 1,5 saat yol. Dün de vardı yağmur ihtimali. Okulun bodrum katında yaptık. Belki bugün de okulun bir şeyini de yaparız. Ama okulda ilginç olan şöyle bir şey oldu. Hoca dedi ki gelmeyin. Ben dedim geleceğiz. Biz hem okula hem havaya hem hocayla mı birlikteyiz? Biz şimdi bakıyoruz okulda yapacak uygun bir yer bulursak size haber vereceğiz. İşte böyle bir dans. Düşünsene şu kadar yerde konser yaptık ama çok zevkli oldu. Çok keyifli. Siz de çok güzel söylediniz, dans ettiniz böyle. O da bize şey yapmış. Bizim de yeni bir sürprizimiz varmış. Maalesef gelemeyeceğiz 23 Nisan'da. Ama eminim çok güzel bir gösteri yapacaksınız. Şimdiye kadar kaç şarkı yaptık biliyor musunuz? 45 tane şarkı yaptık. Onların hepsi internette var, o uygulamadan da dinleyebilirsiniz. Ben gideyim arkadaşlarıma yardım edeyim. Bravo Yağmur'a, hiç durmadı. Aynen, hiç pişmanlık hissi olmadı. Ne fark eder ki? 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 Akordeon! Ergene'deyiz şu anda. Buradan da Osmaniye'ye gideceğiz. Oradan da Hatay'a gideceğiz. Şu ayarlamayı yapabilirsiniz. Sizin aklınıza başka fasıl bir sorular geliyor mu? Okulda, evde, sokakta başka fasıl bir sorularla karşılaşıyor musunuz? Şarkıda söylenmeyen ama kızlar ve oğlanlarla ilgili çok fazla söylenen saçma şey var. Kızlar sokakta oynayamazmış. Evet, başladık. Evet, sen söyle bakalım. Kızlar şarkı söyleyemezmiş. Çocuklar niye küçüldü de? Korktuğu için doğru. Başka bir kelime var. Cesaret dedi biri sanki. Evini almış sırtına, zor olmuş belki ama gelmiş bizim buralara. Kimden bahsediyor sizce? Başka bir ülke. Başka bir ülkeye göç etmiş. Hadi burayı beraber söyleyelim. Ben Çok severim, çok severim, çok severim, çok. harika bir gösteriydi böyle. Yapmayı da alkışlıyoruz diye. Burada bir okula gideceğiz. Orada da bir çocuk var. Şöyle bir tane tencereyi çekeceğim. Eline tahta kaşığı alacağım. Pıtı pıtı pıtı. Bir de çıksak. 1.40'da oradayız. Konserimiz 3'te. Her türlü yetişiriz. Aynen. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım işte. Bizim oralar. Okulumu gördük. Tabii. Yeni ya. Çok güzel. Benim okulum yer sağ taraf. İlk kez okulumuzda konser oldu. Çok güzeldi. Özgürlükle kadınların da erkeklerin yapabilecekleri şeyleri. Çok güzel bir gün oldu. Çok sağ olun. Öğretmenler derslerde, çalışmalarda bu şarkıların kullanılması, içeriklerin tartışılması. Biz onun üzerine gelince aslında daha güçlü olmuş oluyor. Panoları vesaire de hazırladılar zaten. Hocam bir çay için. Şu kadar 3-5 tane ekip olsa da gidilmesi gereken ne kadar fazla yer olması
olması, temas edilmesi gereken daha fazla yer var. Güzel oldu yani bence onu tam böyle hedefine ulaşmış gibi gördüm, değerlendirdim. Köy okuluna gelme güzel okullardı yani aslında hepsi. Birisi daha küçük, biri daha kalabalık falan. Böyle ücralarda. O anlamda güzeldi. Sadece öyle boşluklar vardı gibi. Yani tam böyle okul konseri havası gibi oldu. Aslında hani ön hazırlıklı öğretmenler toplantısı gibi şeyleri daha önceki turnelerde sorumlamalıymışız biz. Çünkü o deprem şeyiyle böyle biri bastık ya. Biraz pişman oldum bayağı. Çünkü hocaların ilgisizliği çok zorladı. Böyle tam böyle ilişkiyi güçlü kuramadan ayrılıyoruz gibi buradan. İşte bu tarafa gelmişken çok etkinlik yapmak turneye özel iyi bir tercih. Yani. Yarındaki etkinlik olsa çok zorlarmış gibi. Normalde Osmaniye semt evinin önünde yapacaktık. Ancak dün gece çok fazla yağmur yağdığı için orası da tamamen toprak bir alan olduğu için çamur haline gelmiş. Orada yapmak imkansızlaştı. İçimi hala yakar o sözü. Çocuklarını bekle nazlıyordum. Şimdi neredeyiz? Hatay'dayız. Hoş geldik. Ehlen ve sehlen. Davulcu! Ama palet aslında gittiğin yerde çok kolay yapılabilir bir şey bu. Ya iki çeşit palet var. Kaç tane palet var ki burada yani? Hepiniz burada mı yatacaksınız? Evet. İki kişi arabada yatacak. Beş kişi de. Tamam ben de. Sizde var mı fazla yatak? Evet. Tamam. Ben orada hani her ihtimale karşı fazladan açtım. İhtiyaç olursa, dedikleri zaman. ihtiyaç olursa tutarız. Kabul etmemiz lazım ya. Olduğu gibi bütün elde ne varsa yapıyoruz ya. Hepimizin yaptığı çok değerli yani. Elbette ki bence gittiğimiz her yerde güzel oluyor yani. O şey bence çocuklara neşeli bir hal oluyor. Hatta ailelere de. Çünkü mesela bu toplam süreçte hep şeyi gördük. Sadece çocuklara değil yetişkinlere, oradaki emek verenlere falan da moral oluyor. Çok kolay. Şapkaya böyle keçelerle şeyler tutturabilirsin. Fotoğraf çekinebilir miyim? Gidebiliriz mi? Bizim kamyonumuz. Sizin mi kamyon? Ama liseli olanların varlığı ve katılım şeyi benim için bir tık daha etkileyiciydi. Çok güzel bir his. Geçen doğru söyledi galiba. Hani iyi günde kötü günde aynı yerde olma hissi. Güzel bir his. Tekrar orada olmak, aynı yerde bir şekilde olmak hissi güçlüydü. Birisi posta şeyi paylaşmış. Yıkıntıların içinde Şubat konseri falan gibi bir şey. Bence çocuklarla yeniden böyle buluşmak çok güzeldi. Yani aynı yerde olması anlamlı geldi. Bir şey olmadı. Pilavın başı uyandı, pilavın çok sakın. Çeyizim hazır. Evet, çeyizimi götürüyorum. Burada da herhalde yoğun bir güneş alır. Tamam, itiraf edebilirim. Çeksin kamera. Olmadı bu turne. Turne olmadı. Bir şekilde iklimle baş edemedi ve turnenin en dağılımı. Forza Piso! Deprem olan yerler. Evet yani depremde etkilenen yerler. Bugün de bu 17 günlük turnenin son etkinliğindeyiz. Sizle beraberiz. Gelip de Belen'e şey yapmaları değerli bir şey. Nerede olacak böyle bir oluşum? Bizim de gelmemiz iyi oldu bir şekilde. Sahneye kurdu. Sonra geldiler, cihazları kurdular. Sonra ses sistemi falan derken çıktılar abi sahneye. Başladılar eğlenmeye, coşmaya. Kendileri çalıyor, kendileri eğleniyor. Bir baktık çocuklar da takıldı bunlar abi. Peşlerinden gidiyor. Eğlence, gırla, kimse yerine oturmuyor. Cümbüş. Birden böyle bitti. Özgürlük, özgürlük. Her yerde, sağda, solda, yukarıda, aşağıda. Aradılar özgürlüğü. Gösterdiler çocuklara. Bak bak üstünde, sıra sıra yukarıda.
Sonra herkes dağıldı. Bir baktık sahneyi yine biz topluyoruz. Elinize emeğinize sağlık gençler. Büyükler için çok güzeldi. İyi çocuklar, o zaman bir Arapça kelime daha öğrenmiştim, onu da söylemek istiyorum size. Ma'asselame. Selame. Kaç yıl daha turne yapacağız? Turne bitti. Hiçbir şey hissedemez haldeyim çünkü yüzüm tıkanık. Genellikle biz okullarla ve önden çok planlı turneler yapıyoruz. Ama şimdi burada oraya geliyoruz diye. Biz aradık yani, biz geliyoruz demiş olduk. Yani bir 3 yer, 4 yer falan istediğimiz gibi olmadı. 2017'den beri turne yapıyoruz arkadaşlar. İlk defa bu kadar yorulduğumu hissettim. Gerçekten büyük bir tempoydu turne. Öyle hasta falan oldunuz siz ya. Ben mesela o kadar yorulmadım açıkçası. Deprem bölgesinde yaptığımız bir şey oldu yani. Baştan beri zaten biliyorduk. Yani. Psikolojik kısmı da var bunun, bir de ekstra. Tabii bir sürü hikaye dinliyorsun. Ama genel olarak 25-26 konser yaptıysak bunların yani 20'si falan yaklaşık işte ortalama ve üstü geçmiştir. Bütün çocuklara konser yapmak istiyoruz. Yolumuz devam ediyor. Ne zaman görüşürüz bir daha bilmiyoruz ama bir daha görüşene kadar şu şarkıyı unutmayın, olur mu? Sen neredeysen orada özgürlük. Sen neredeysen orada. Sen neredeysen orada. Biz de sizi alkışlıyoruz. Çok güzel bir dizi olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Size el sallıyoruz. Hoşçakalın.